Merhaba sevgili arkadaşlar. Fen bilgisi dersinin telafi konularıyla kaldığımız yerden devam ediyoruz. Mart ayının hatırlıyorsanız ortalarında pandemi salgını dolayısıyla okullara ara verilmişti ve o tarihten sonra göremediğimiz, fen bilgisi dersinde göremediğimiz konular vardı. Gölge olayında kalmıştınız hatırlıyorsunuz. Fen bilgisi dersinde ışık konusunu öğreniyordunuz ve gölge olaylarında kalmıştınız. Gölge nasıl oluşur? Buralarda kalmıştınız. Sonra biyoçeşitlilik ve insan ve çevre arasındaki ilişki ve elektrik ve devre elemanları konuları vardı. Bunları işleyeceğiz, anlatmaya çalışacağız ama ışık konusunu öğrenmiştiniz. Tabii ki ışığın varlığında, ışık mesela opak cisim önüne konulursa, burada olduğu gibi mesela ışık kaynağı olarak mum kullanılmış. Önüne bir opak cisim kullanılırsa, burada mesela tuğla kullanılmış arkadaşlar. Tuğla opak cisim olduğu için ışığı geçirmeyecek ve arka tarafında gölge meydana gelecek. Bakın burada görülüyor. Hatta onu şöyle gösterelim. Gölge. Evet, gölge ışığın düşmediği yerlerde oluşuyor arkadaşlar. Bakın buralara, yani şu bölümlere ışık düşmediği için, buralar ışık almadığı için karanlık olmuş oluyor. Hatta şöyle gölge, karanlık da denilebilir. Işığın düşmediği bu bölgeler karanlık bölgeler olarak adlandırılıyor ve gölge olarak adlandırılıyor. Mesela şimdi ışık kaynağının hareketi ya da ışık kaynağının önündeki opak cismin hareketi sebebiyle gölgenin boyutu değişebiliyor. Şekli değişiyor mu? Şekli değişmiyor arkadaşlar. Bakın mesela dikdörtgen şeklinde ise gölge de dikdörtgen olacak. Yuvarlak şekilde mesela top koysaydık arkada yuvarlak bir gölge oluşacaktı. Üçgen koysaydık arkada üçgen şeklinde bir gölge oluşacaktı. Şekil değişmiyor ama boyutunu değiştirebiliriz gölgenin. Nasıl? Mesela mumu ben bir yönünde hareket ettirirsem, bu tarafa doğru mumu çektim diyelim. Mumu uzaklaştırdım. Bakın ışık kaynağının uzaklaştığı için ne olacak arkadaşlar? Gölge ilk durumuna göre biraz küçülecek. Evet. Mum bir yönünde hareket ettirilirse gölge küçülür. Tuğlayı iki yönünde hareket ettirirsem de yine bakın ışık kaynağı ile opak cisim arasındaki mesafeyi ben eğer arttırırsam ne olmuş olacak? Yine aynı şekilde gölge boyu bir miktar küçülecek arkadaşlar. Tam tersi işlemler yapılırsa, mesela mumu iki yönünde hareket ettirirsem, o zaman gölge boyu arkadaşlar büyür. Tuğlayı ise bir yönünde hareket ettirirsem, bu tarafa doğru çekersem ışık kaynağına daha fazla yaklaşacağı için gölge boyunun büyümesini bekleriz arkadaşlar. Yani buradaki durumların tam tersi gerçekleşecek. Bununla alakalı bir tane video hazırlamıştım. Gölge boyunun nasıl değiştiği ile alakalı, yani ışık kaynağına olan mesafenin değişmesiyle gölge boyu nasıl değişir? Bir video hazırlamıştım. Onu da dilerseniz buradaki i butonundan izleyebilirsiniz arkadaşlar. Evet, noktasal ışık kaynağı önüne konulan iki tane bakın küresel cisim var. Perde üzerinde oluşacak olan gölgeyi çizmeye çalışalım birlikte. Mesela perde üzerinde oluşacak gölgeyi çizelim. Önce ışık kaynağından tabii ki ışınlar göndermemiz lazım. Şu şekilde ışınlar gönderelim. Bir tane de buna göndereceğiz. Alttakine göndereceğiz. Dikkat ettiyseniz bakın ışık kaynağına yakın olanın oluşturduğu gölge daha fazla olmuş oluyor. Yani şu kadarlık alanı kaplamış oluyor. Işık kaynağına uzak olan küresel cismin ise şu kadarlık alanı kapladığını görebilirsiniz. Peki böyle düz çizgi şeklinde mi gölge oluşacak? Hayır tabii ki. Küresel şekiller aynı kalacak demiştik. Şu şekilde bir gölge oluşmuş oluyor arkadaşlar. Çizimi de hemen şöyle hızlıca yapmaya çalışalım. Işık kaynağına yakın olan üstteki top olduğu için onun gölgesi daha büyük. Işık kaynağına uzak olan alttaki top olduğu için bunun gölgesi daha küçük oluşuyor diyebiliriz. Bu çizimi yaptık. Peki bu ışığın davranışı ve gölge oluşumuyla alakalı, bunu 6. sınıfta tüm detaylarıyla öğreneceksiniz arkadaşlar. Güneş tutulması ve ay tutulması olayları var. Mesela eğer ay, burada en küçük tabii ki, yani güneş, dünya ve ay arasında en küçük gök cismi burada ay olduğu için bunları isimlendirebiliriz hatta. Güneş, bu üzerinde yaşadığımız gezegen dünya. Ay güneş ile dünya arasına girdiğinde ne oluyor bakın. Şu şekilde düşünelim hemen. Elbette ay ışık alıyor ama ay bir opak cisimdir arkadaşlar. Ay opak cisimdir ve ışığı geçirmez. Saydam değildir. Işığı geçirmeyeceği için ne olacak bakın. Şu dünyanın belli bir bölümü, belli bir kısmı, şu kadarlık kısmı belli bir süre ışık alamayacak, karanlık olacak. Bu bölgeden güneşe doğru bakan kişiler, ay ve güneşe doğru bakan kişiler, ay güneşi kapatacağı için bir süreliğine güneşi göremeyecekler. Çok güzel bir doğa olayıdır bu. Buraya yazalım. Bu güneş tutulması olarak adlandırılır. Güneş
tutulması. Bir de ay tutulması var. Onu da hemen anlatalım. Ay tutulması. Ay tutulmasındaysa dünya güneşle ay arasına girmiş oluyor. Evet. Hemen şuraya yazalım. Güneş, dünya ve ay. Peki bu durumda ne meydana geliyor? Bu sefer de dünya da opak bir cisim olduğu için, dünya da aynı şekilde opak bir cisim olduğu için, ışığı geçirmeyecek, saydam olmadığı için, bu sefer de dünyanın gölgesi, bakın burada, şurası dünyanın arka tarafı, yani şu bölüm ışık alamıyor, karanlık. Yani ay burada karanlık bir bölgeye girmiş oluyor. Bu sebeple burada ay tutulması meydana gelir diyebiliriz işte arkadaşlar. Bir süreliğine dünyanın şu arka kısmında, yani burada oturan kişiler mesela aya doğru baktıklarında ayı göremeyecekler ve çok silik bir şekilde küresel bir cisim gibi görebilirler. Ay tutulması zaten gündüz gözlenen bir olay değil, gece gözlenen bir olay. Bakın güneşin dünyaya bakan tarafı gündüz, arka tarafı ise geceyi yaşayacağı için gece olan yerlerde ay tutulması gözlemlenebiliyor diyoruz. Ama tabii ki ayı belirgin değil, böyle silik bir vaziyette görüyoruz arkadaşlar. 6. sınıfa geçtiğinizde bunları daha detaylı öğreneceksiniz. Sadece küçük bir hatırlatma yapalım dedik. Remember that olarak. Şimdi geldik diğer üniteye. Biyoçeşitlilik, insan ve çevre arasındaki ilişki neymiş onları anlatalım hemen. Ve hatırlatalım size bunları. Bir bölgedeki bitki ve hayvan türlerinin, bakın sayı olarak demiyoruz, bakın bitki ve hayvan sayısı olarak demiyoruz, türleri, yani bitki türü, bir sürü, binlerce çeşit bitki türü var, binlerce çeşit hayvan türü var. Bu türler ne kadar fazlaysa, bu sayı ne kadar fazlaysa işte o bölgenin biyoçeşitliliği o kadar zengin diyebiliriz. Mesela Türkiye üzerinde yaşadığımız bu toprak parçası gerçekten biyoçeşitlilik yönüyle çok zengin bir ülke. İşte yaklaşık 9.000 çeşit bitki türü var. 80.000 çeşit, 80.000 tür hayvan bulunuyor ülkemizde, topraklarımızda diyebiliriz. İşte ağaçlar, çimenler, bu bitkiler üzerinde bakın çiçekler var, farklı farklı. Çiçekli bitkiler, çiçeksiz bitkiler var. Çam ağaçları var, işte sincap, kuş. Aynı şekilde omurgasız canlılar var. Bunları da öğreneceksiniz yine. Bunlar mesela karıncalar olabilir, böcekler olabilir. Suda yüzen canlılar var. Aynı şekilde karada yaşayan canlılar var. Birçok canlıyı sayabiliriz arkadaşlar. İşte bunların hepsi bir araya geldiğinde bu ekosistemin, bu bölümün, ekosistem diyelim, tüm canlıların belli bir uyum içerisinde bir arada bulunduğu yer ekosistem olarak adlandırılır. İşte bu ekosistemde mesela farklı farklı canlı türleri yaşayabiliyor, hayatını devam ettiriyor. Peki bu ekosistemi ya da bu biyoçeşitliliği tehdit eden faktörler var mı? Tabii ki var. Mesela bunların başında arkadaşlar GDO'lu ürünler geliyor. Yani genetiği değiştirilmiş organizma. Şuraya yazalım. Genetiği değiştirilmiş organizma. Evet, bunun aslında kısaltılmışı bu. Genetiği değiştirilmiş organizma. Bu tür ürünler genetik çalışmalar sonucunda üretiliyor. Tamam, hepsi değil ama yani bazılarının çevreye de insan sağlığına da gerçekten zararları var. Hızlı bir şekilde tüketim amaçlandığı için günümüzde artık zaman hızlı bir şekilde aktığı için bu ürünler üretiliyor. GDO'lu ürünler. İşte aşırı otlatma mesela. Bazı hayvan sahipleri, işte büyükbaş küçükbaş fark etmez, onlar arazileri, toprakları, yani gerçekten hayvanların sayısı çok fazla olan işte hayvan sahipleri özellikle ne yapıyor? Meraları, o çimenlik arazileri, yaylaları çok aşırı miktarda hayvanlarını otlattığı için çorak hale getirebiliyor. Buna dikkat edilmesi lazım. Çevre kirliliği mesela son derece önemli, tehdit eden faktörlerden bir tanesi. Bunda tabii ki insan faktörünün çok büyük bir rolü var. Çevreyi en çok kirleten tabii ki insan. Nüfus artışı, yani insan nüfusu, bunda yine aynı şekilde insan faktörünü vurgulamamızda fayda var. İnsan nüfusu arttıkça ne oluyor? Bu canlıların yaşadığı bölgelere doğru insanlar göç ediyorlar. Yani oralarda evler inşa ediyor, imara açılıyor. İşte orada ağaçlar var, ağaçlar kesiliyor. Oralara yeni yeni binalar inşa ediliyor. Bu sebeple nüfus artışı da yine biyoçeşitliliği tehdit eden faktörlerdendir diyebiliriz. Bazı canlıların hatta nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya ve bazılarının da nesli tükendi bile diyoruz. Küresel ısınma, evet, dünyanın ortak sorunu şu anda.
Yani belli önlemler alınmaya çalışılıyor ama bakalım ne olacak. Bir de aşırı avlanma. Gereğinden fazla işte balık avlanması, kuş avlanması, bazı hayvan türlerinin kürklerinden dolayı, değerli kürkleri var. Bundan dolayı avlanması sonucunda bu durum ortaya çıkabiliyor ve bazı canlıların gerçekten sayısında azalma, hatta yok olma bile meydana gelebiliyor arkadaşlar. Şimdi bahsettik az önce, nesli tükenen ya da tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan canlılar var. Ülkemizde bu canlılardan bazıları var. Bazıları da dünya üzerinde. Önemli diyebileceğimiz, mesela araştırma sonuçlarına göre bizim ülkemizde yaklaşık 9.000 bitki türü var arkadaşlar. Ve 80.000 de hayvan türü var. Mesela bunlardan bir tanesi ülkemizde bulunan orkide. Çok değerli, çok güzel bir bitki, çiçek ve nadir bulunuyor. Şu anda çünkü nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olduğu için orkideden mesela salep yapılıyor değil mi? İçecek olarak kullanıyoruz kış aylarında. Bu sebeple bu orkide bitkisini topluyor insanlar ve ondan salep elde etmek için değerli de yüksek fiyatlara satılıyor. Haliyle sayısında bir artış meydana geliyor. Çiğdem. Bu Ege bölgesinde daha çok kullanılıyor. Çekirdek olarak da düşünülebilir. Bir süre mesela ben Akhisar'da bulunmuştum. Akhisar'da mesela biz çekirdeğe çiğdem derdik. Oradan izleyen arkadaşlarımız da varsa, yani Ege bölgesinden, İzmir olabilir, Manisa olabilir, bize çekirdeğe çiğdem dendiği ile alakalı bilgi verebilirler. Onlar da bizi destekleyecektir. İris bitkisi ve nergis bitkisi, bunlar nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan canlılardır. Ve tabii ki çok şirin bir canlımız var. Akdeniz foku. Burada görselini de çizmeye çalışmışız bakın. Alageyik, çizgili sırtlan. Bunlar hala Türkiye'de nadir de olsa görülebilen canlılardan. Kelaynak kuşu var, işte Toros kurbağası var. Ama sayıları giderek azalıyor maalesef. Bazı önlemler alındı. Umarım sayıları eski sayı oranına ya da sayılara ulaşır diyoruz arkadaşlar. Dünya üzerinde ise en çok bilinen nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan canlı panda arkadaşlar. Çok şirin. Böyle videolarını izlemişsinizdir. Böyle değişik değişik muziplikler, birbirleriyle şakalaşırken, yemek yerken çok değişik böyle komik videolar ortaya çıkabiliyor. Bengal kaplanı var. Kutup ayısı yine nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya, kutuplarda yaşıyor. Meksika yunusu diyoruz. Bunlar hayvan türleri. Dünya üzerinde nesli tehlike altında olan hayvan türleri. Bir de bitki türleri var. Bitki türlerine örnek verecek olursak Venüs sinek kapanı var. Rafflesia bitkisi var ve yeşim bitkisi var diyebiliriz. Şimdi daha elbette farklı farklı canlı türleri yok mu? Var. Onlara da yer verebilirdik ama şimdilik farklı daha önemli konularımız var. Onlara geçmemiz gerekiyor. Mesela onlardan bir tanesi de nesli tükenen. Yani artık dünya üzerinde görmediğimiz ama bunların işte bulduğumuz kalıntılardan, fosillerden daha önce dünya üzerinde bulunduklarını, yaşadıklarını ispat ettiğimiz, gözlemlediğimiz canlılar var. İşte dinozorlar. İskeletlerini, kemiklerini bularak, hatta müzelerde sergileniyor bunlar. Dinozorların yaşadığını söyleyebiliriz geçmiş zamanda. Şu anda örneği var mı? Yok. Dünya üzerinde dinozor vesaire görmüyoruz. Mamut, moa kuşu var ve Tazmanya kaplanı, bunlar artık maalesef dünya üzerinde nesli tükenen canlılardan. Maalesef diyorum, mesela dinozor sokaklarda ya da işte ormanlarda görmek ister miyiz? Hayır, tabii ki istemeyiz çünkü çok yırtıcı canlılar. Belki de değil. Bizim hani izlediğimiz filmlerden öyle söylüyoruz. Sadece bir ön yargı. Arkadaşlar bu arada bizleri sosyal medya hesaplarımızdan, Instagram ve Facebook'tan da takip edebilirsiniz. Aynı isimle Yüzük Sorular ismiyle orada da paylaşımlarda bulunuyoruz. Takip etmenizi öneririz arkadaşlar. Peki insanın çevreye ettikleri, bu insan çevreye neler ediyor bir bakalım. Bakın çöp, işte hava kirliliği, su kirliliği. Yani bunun sonucunda ortaya çıkan bir sürü olumsuz durum, hastalıklar, işte doğal afetler. Doğal afetlerde insanın etkisi var mıdır? Yani ben şöyle düşünüyorum. Dolaylı yoldan da olsa vardır. Çünkü doğal afetler tamam, çoğu doğal sebeplerle meydana gelir ama insan faktörü de etkili olabilir. Mesela havayı kirletirsek küresel iklim değişikliği meydana gelir, doğal dengeyi bozarız ve bunun sonucunda doğal afetler zaten hani belki 50 yılda bir meydana geliyorsa şimdi 10 yılda bir, 20 yılda bir meydana gelebilir. Bunların sürecini hızlandırmış oluruz. İnsan faktörü bu sebeple önemli. İnsanın çevreye ettikleri dedik. Mesela termik santraller var. Bu termik santrallerde kömür yakılıyor arkadaşlar. Kömürle biz ne yapıyoruz? Yani buradaki ısı enerjisiyle, evet,
kömürden elde ettiğimiz, bunu yakarak elde ettiğimiz ısı enerjisiyle elektrik elde ediyoruz. Yani amaç güzel, yani elektrik elde etmek, ama çevreyi kirleterek bunu yapıyoruz. Kömür yakıyoruz ve havayı kirletiyoruz. Bakın bir sürü zehirli, havaya zarar veren, atmosferi kirleten gazlar salınmış oluyor. Buradaki enerji ihtiyacımız, yani elektrikleri yani biz ne yapalım, olabildiğince tasarruflu kullanalım dememizin sebebi zaten bu. Eğer yanan küçücük bir düğmeyi bile, lambayı bile kapatırsak bakın ne oluyor? Çevre kirliliğini az da olsa azaltmış oluyoruz arkadaşlar. Ne kadar fazla elektrik israf edilirse o kadar fazla kömüre ihtiyaç duyulacak. O kadar fazla çevre kirlenmiş olacak. Böyle düşünmekte fayda var. Evimizde ihtiyacımız olmayan ürünler olabilir. Bunları elbette toplanacak bölgeler vardır. İşte çöp konteynerleri vardır. Onları işte belediyeden görevliler gelir alır. Ama böyle sokağın önünde, herhangi bir direğin dibinde böyle toplamak, orayı kirletmek doğru değildir. Bu bazı mahallelerde hala yapılıyor. Bazı şehirlerde de hala yapılıyor. Yani çöplük değil orası, ama gitmiş adam oraya ihtiyacı olmayan ıvır zıvır çöpü yığmış, atmış. Orada yaşayan canlılar da bundan olumsuz etkileniyor. İnsanlar da bundan olumsuz etkileniyor diyebiliriz. Hava kirliliği meydana geliyor. Tabii ki termik santrallerde bu fosil yakıtların yanması sonucunda hava kirliliği meydana geliyor. Ve çeşitli hastalıklar, işte astım, bronşit, gözlerde tahriş, daha sayamayacağımız birçok hastalık var. Bunlar ortaya çıkabilir arkadaşlar. Kirli sulardan da, ne bu çöpler mesela sulara, işte akarsulara falan karıştığında tifo, kolera, dizanteri, sıtma, böyle çeşit çeşit hastalıklar ortaya çıkabilir. Zaten şu anda da günümüzde de koronavirüs salgını var. Yani hava kirliliği ile alakalı mı, yoksa farklı farklı düşünceler, söylenceler var arkadaşlar. Hangi ortamlarda oluşturulduğuyla alakalı, böyle hayvanlardan bulaştığıyla alakalı bazı söylentiler var. Ama sonucunda insanın etkisi bunda son derece fazla. Yani bazı insanlar belli önlemleri almış olsalardı belki böyle olmayacaktı şu anda. Daha rahat hayatımızı konforlu bir şekilde sürdürebilecektik. Dilerseniz yıkıcı doğa olaylarına da değinelim. İşte yanardağ patlaması, deprem, sel, heyelan. Heyelan dediğimiz toprak kayması olmuş oluyor. İşte yanardağ patlaması diyelim. Bunlar yıkıcı doğa olaylarından bazıları arkadaşlar. Meydana geldiğinde çok ciddi yani ölümler, yaralanmalar, maddi kayıplara yol açabiliyor diyoruz. Ve bu ünitemizi de tamamlamış olduk. Şimdi biraz son ünitemiz olan elektrik devre elemanlarına değinelim. Elektrik devre elemanlarından arkadaşlar bu sene öğreneceklerimiz, yani 4-5 tane elektrik devre elemanı var. Bunların isimlerini bariz bir şekilde, yani net bir şekilde bilmemiz gerekiyor. İlki yani aydınlatma amacıyla kullandığımız ampul ya da diğer ismi lamba da diyebiliriz. Sembolü arkadaşlar bir elektrik devresi çizecek olursak şu şekilde çiziyoruz. Bakın bir normal çizgi, tel şeklinde bir çizgi, yuvarlak içine çarpı atıyoruz. Yuvarlak içine çarpı atıyoruz. Bu dünyanın neresine giderseniz gidin, yani farklı ülkelere de gidin. Bunu çizdiğinizde adam sizin orada lamba, yani ampul demek istediğinizi anlayacaktır. Mesela pil var. Pil enerji kaynağı olarak kullanılıyor devrede. Enerji kaynağı. Bunu da göstermek için şu şekilde biri uzun, biri kısa, böyle iki tane çizgi, bir tanesine artı, uzun olana artı, kısa olana eksi işaretini koyduğumuzda bakın pilin artı ve eksi kutupları vardır çünkü. Bunun da pil olduğunu yani bu şekilde biz anlatabiliriz. Elektriğin geçişini yani veya izin veren ya da izin vermeyen diyelim, engelleyen, elektriğin geçişine izin veren veya engelleyen devre elemanı anahtar. Evlerimizde mesela prizler vardır, işte düğmeler vardır. Lambayı açıp kapatmak için kullandığımız, onlara örnek verebiliriz. Burada bir açık anahtar var. Burada da kapalı anahtar var. Şimdi hangi durumda devre çalışır ya da mesela bir lamba bağladık diyelim. Burada arkadaşlar mesela açık olanda elektrik kablosu kopuk olduğu için ışık vermeyecek. Burada ışık vermez. Ama burada elektrik bağlantısında bir kopukluk meydana gelmediği için, enerji varsa, mesela pil bağlıysa, burada bir lamba bağlıysa bu lamba ışık verecektir arkadaşlar. Yani açık olduğunda devre çalışmıyor ama kapalı olduğunda devre çalışıyor diyebiliriz. Ve son olarak bilmemiz gereken devre elemanı kablo, elektrik kablosu. Şu içinde sarıyla göstermeye çalıştığımız şöyle şu küçük olan kısım, şu ucu da var bakın.
şu iletken malzemeden yapılıyor. Yani elektrik iletkenliği olan malzeme. Yeşil olan bu kısımsa elektrik çarpmalarına karşı güvenlik sağlasın diye yalıtkan malzemeden yapılıyor. Bu elektriğin iletilmesini sağlıyor diyebiliriz. Evet, şu şekilde notta alabiliriz. İletim. Tabii ki elektrik iletimi. Elektriğin iletilmesini sağlıyor dedik ve devam ediyoruz. Şimdi bakalım, bazı böyle devre elemanları verecek size öğretmenleriniz sınavlarınızda. İşte kaç tane ampul, kaç tane pil, kaç tane anahtar var diye soracaklar. Sınavlarınız olur, bursluluk sınavı olabilir aynı şekilde. Orada karşınıza çıkabilir arkadaşlar. Mesela gerçi bursluluk sınavında birinci dönem konuları vardı. Bu ikinci dönem konusu olduğu için çıkmayabilir ama bundan sonraki senelerde lazım olacaktır. Mesela 2 tane ampul az önce söylemiştik. Şöyle çizdik, bir yuvarlak, içine de çarpı işareti koyduk. Aynısından burada da var. 2 tane ampul var diyebiliriz. Bakın artı eksi artı eksi artı eksi. 3 tane pil var mı? Evet, 3 tane pil var. Anahtar, dikkat ettiyseniz bir tane anahtar var. O anahtar da açık anahtar arkadaşlar. Bir tane dedik ve yanına da mesela açık anahtar şeklinde yazabiliriz. Peki böyle gerçek çizim şeklinde bir devre verdi öğretmeniniz size. Veya işte siz sınıf ortamında, laboratuvar ortamında bu devreyi oluşturdunuz. Bunun elektrik devre sembolleriyle çizimini istiyor sizden. Nasıl çizebilirsiniz? Bakın 2 tane pil var. 1, 2. Sonra 2 tane ampul var. Şu şekilde. 2 ampul. Ve bir tane açık anahtar var. Nereden anlıyorum? Bakın bağlantı şu anda kopuk. Yani birbiriyle temas etmiyor. Bir tane açık anahtar var. Devremizi çizecek olursak pilleri çiziyoruz önce. 2 tane pil çizdik. Artı eksi kutupları bu tarafa bakıyor. Bakın artı eksi artı eksi. Biz de öyle yaptık. Artı eksi artı eksi. Sonrasında şurada bir tane ampul var. Ampulümüzü koyduk. Sonra şu araya bir tane açık anahtar yerleştiriyoruz. Sonra şurada bir tane ampul daha var. Bu ampulü de buraya yerleştirdik ve devremizi tamamlamış olduk. Bakın buradan getirdik, tekrar kablo ile pillere bunu bağlamış olduk. 2 tane pil, 2 tane ampul, bir tane açık anahtar şeklinde devremizin sembollerle çizimini göstermiş olduk. Ve bazı değişkenlerden bahsedilmişti size. Kontrol edilen değişken, bağımsız değişken, bağımlı değişken. Bunlar ne demek? Bir bakalım. Eğer bir devrede arkadaşlar sizin sabit tuttuğunuz, yani değiştirmediğiniz devre elemanları varsa, ki burada bakın 2 tane ampul kullanılmış. Burada da 2 tane ampul kullanılmış. O zaman kontrol edilen değişken, yani sabit tutulan, değişmeyen değişken ampul sayısı olmuş olacak. Ampul sayısı. Bağımsız değişken ne? Benim değiştirdiğim değişken. Burada bir tane pil var. Ama burada dikkat edin 2 tane pil var. O zaman bu bağımsız değişken olmuş oluyor. Yani pil sayısı. Peki ben neyi amaçlamış olabilirim burada? Diyelim ki anahtarı kapattım. Anahtarı kapattım. Bağlantı sağlandı. Lambalar ışık vermeye başlayacak. Peki bunda bir tane pil varken bu enerjiyi bu ikisi paylaşacak. Bunda 2 tane pil varken ne yapacak? Bu 2 pilin oluşturacağı enerjiyi yine bu ikisi paylaşacak. Ama sonuçta buradaki enerji daha fazla olduğu için lamba parlaklığı daha fazla olacak burada. Bağımlı değişken de işte lamba parlaklığı olmuş oluyor. Neye bağlı? Pil sayısına. Pil sayısı bağımsız değişken olduğu için pil sayısını değiştirdim. Ampul sayısı aynı, 2 tane. Lamba parlaklığı nasıl değişti ona bakıyorum. Pil sayısı fazla olan da lamba daha parlak yanar diyebiliriz. Buradakiler ise bir tane pilden gelecek enerjiyi paylaşacakları için daha az parlaklıkta yanacaklar. Diğer devremize bakacak olursak. Şimdi çok dikkatli bakalım arkadaşlar. Bakın bu sefer pil sayısı 2. Diğer devrede de 2 tane pil var. Fark eden bir şey yok. Ama ne yapmış? Bakın burada 2 tane ampul kullanmış. 2 tane. Burada bir tane ampul kullanmış. Evet. Peki kontrol edilen değişken ne olacak şimdi? Sabit tutulan, değiştirmediği pil sayısı. Pil sayısı aynı tutuldu. Bağımsız değişken nedir? Ampul sayısı. Bakın 2 idi 1'e düşürmüş. Yani benim değiştirdiğim değişken ampul sayısı olacak. Ampul sayısı. Ve ampul sayısına bağlı olarak değişen nedir? Lamba parlaklığıdır.
Evet, lamba parlaklığı da burada bağımlı değişken olmuş oluyor. Hangisine daha parlak yanacak? Mesela burada 2 tane pilden gelen enerjiyi bu tek başına kullanacağı için buradaki lamba daha parlak yanar diyebiliriz. Buradakiler ise 2 tane pilden gelen enerji kendi aralarında paylaşacakları için daha az parlaklıkta yanar diyebiliriz. Bu şekilde kontrol edilen değişken, bağımsız değişken ve bağımlı değişkenle alakalı devreleri de inceledik ve ünitemizin, konumuzun sonuna gelmiş bulunuyoruz arkadaşlar. Umarım açıklayıcı ve faydalı bir video olmuştur. Bu arada bizlere güzel yorumlar yazan yani sevgili Mehmet Akif İlköğretim Okulu ve Günebakan İlköğretim Okulu öğrencilerine bizler de selamlar söylüyoruz. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.